Dişlerimize zarar veren 5 tane alışkanlıktan bahsedeceğim bugün. Bunlardan birincisi ve en önemlisi tabii ki dişlerimizi fırçalamama alışkanlığı. Eğer dişlerimizi fırçalamazsak, diş ipi kullanmazsak, ağız bakımımıza dikkat etmezsek, bu ağız sağlığımız için kendimize verebileceğimiz en büyük zarardır aslında. Çok basit, günde 2 kere dişler fırçalanacak, haftada 2-3 kere diş ipi kullanılacak ve 6 ayda bir rutin diş hekimi kontrolüne gidilecek. Aslında bu yapıldığında bütün o genel ağız ve diş sağlığınızı koruma altına almış olursunuz. Diş fırçalama konusunda hiçbir zaman esnek değiliz. Bir dönem fırçalayın, bir dönem fırçalamayın gibi bir şey kesinlikle mümkün değil. Her zaman günde 2 kere o dişler fırçalanacak. Bu önemli. İkincisi, kabuklu, kuru yemişleri dişlerimizde kırmamamız lazım. Neyden bahsediyorum bunu söylerken? Ceviz gibi, fındık gibi kabuklu yiyecekleri hastalarımızın birçoğu kendi dişleriyle kırmaya çalışıyor. Bunu her duyduğumda şok oluyorum. İnsan kendi dişine bu kadar kıymamalı. Bu işlemi yapacak bir sürü aparat marketlerde, pazarlarda satılıyor. Ya da bu yiyecekler soyulmuş bir şekilde de satılıyor. Bir tanecik ceviz yiyeceğim diye o dişlerinize kıymayın. Yani düşünsenize, kırmaya çalışıyorsunuz ve kabuğun ucunda sizin dişiniz kalıyor. Bunu yapmamak lazım. Değil mi? Güldürme beni Şafak. Üzücü bir durum. Bunu yapmamak lazım. Bir tane ceviz fındık yiyeceğim diye kendi dişinize bu kadar kolay lütfen kıymayın. Üçüncüsüne gelirsek, klasik söylediğimiz şey, çok fazla çay, kahve ve sigara kesinlikle tüketmiyoruz. Sigara özellikle çene kemiğimizde uzun vadede çok fazla kalıcı hasarlar bırakıyor. Ne yapıyor? Çene kemiğinde erimeye neden oluyor. Şimdi ağız içerisine giden bir kemik, eğer bizler yani diş hekimleri kemik tozu eklemesi, takviyesi yapmazsak maalesef geri gelmez. Yani kayıplar hiçbir zaman ekleme yapılmadan geri dönmüyor. Hastalarımızın birçoğu sigaranın etkilerini çok uzun yıllar dişleri sallanmaya başladığında diş hekimi kontrolüne gittiklerinde öğrendikleri için maalesef iş işten biraz geçmiş oluyor. Sigaranın çene kemiğinde yarattığı erime etkisi hiçbir ağrı olmasa bile, hiçbir çürük olmasa bile, hiçbir enfeksiyon oluşmasa bile sallanarak o dişlerin kaybına neden olabiliyor maalesef. O yüzden sigarayı lütfen hiç tüketmeyelim ya da en azından hiçbir şekilde bırakamıyorsak sayısını olabildiğince azaltalım. Ayrıca çay ve kahve. Şimdi çay ve kahvenin de çok fazla tüketimi kesinlikle dişlere zararlı. En büyük zararı ne bunun? Dişlerde sararmaya neden olması ve lekelenmelere neden olması. Ayrıca ağız kokusu yapması. Hiçbirimiz ağzımızın kokmasını istemeyiz. O zaman çay kahveyi tabii ki tüketeceğiz ama sınırlı sayıda ve düzenli fırçalama eşliğinde. Günde 2 tane kahve, 3-4 bardak da çayı geçmeden en azından tüketimimizi gerçekleştirirsek dişlerimizi de korumuş oluruz. Dördüncü zarar veren maddemiz ise kalem ısırma alışkanlığı. Aslında bu konunun genel adı parafonksiyonel alışkanlıklar. Hepimizin çocukluktan ta gelen, özellikle böyle üniversite sınavlarına hazırlandığımız zamanlarda stres kaynaklı o kalemleri bir ısırdığımız dönemler olmuştur. Geçici süreler için tabii ki çok büyük travmalar oluşmaz ama bunlar bazı hastalarımızda tik alışkanlık haline geliyor ve yıllar yılı devam ediyor. Meslek hastalıkları var, özellikle marangozlarda. Bazı malzemeleri böyle ağızlarında taşıyorlar, dişleriyle sıkıyorlar. O kadar yanlış ki, o kadar büyük etkileri var ki. Yine buradaki olay da aslında sigara gibi uzun yıllar sonra etkisini gösteriyor. Çene kemiğine sürekli bir kuvvet iletildiğini düşünün. Bu kuvvet bir yerden sonra size erime olarak cevap veriyor. O yüzden bu alışkanlıklardan kesinlikle kurtulmamız lazım. Son olarak da çok önemli bir konu ve 2 hastadan neredeyse birinde gördüğümüz diş sıkma alışkanlığı. Şimdi bu alışkanlık bir stres zamanında başlıyor. Daha sonra uykuda gerçekleştirildiği için bir tik haline geliyor ve biz bunu kontrol edemiyoruz. Neler geliyor başımıza çok fazla diş sıktığımızda? Çene kemiğine yine aynı şekilde iletilen kuvvet bu kemikte erimeye, rezorpsiyona neden oluyor. Dişlerde zaman içerisinde kemik erimesine bağlı olarak kayıplar yaşanabiliyor. Sadece bu değil tabii ki etkisi. Diş sıkarak bizler diş minelerimizde çatlaklara neden olabiliriz. Bu çatlaklara bağlı olarak lekelenmeler dişlerimizde oluşabilir. Sadece çatlak değil,
Dişlerde kırılmalara, restorasyonlarda, yaptırdığımız protezlerde kırılmalara neden olabiliriz. Dişlerimizi sürekli sıkarsak, ucuca böyle vurduğumuzu düşünün sürekli. Sıkma hareketinin aslında mantığı bu. Dişler sürekli birbirine vuruyor. Vurdukça ne oluyor? Dişler uçlardan kırılmaya başlıyor. Bu kırılmalar diş boylarını kısaltıyor. Bunun akabinde de bizim şu yükseklik dediğimiz çene yüz yüksekliğimiz kırılma olduğu için sürekli düşmeye başlıyor. Bu ne demek? Bu şu demek, bizler daha yaşlı görüneceğiz olduğumuzdan. Ki bu hiçbirimizin istemediği bir şey. Hepimizin gayesi daha estetik, daha güzel, daha genç görünümlü bir yüze, bir gülüşe sahip olmak. Diş sıkma alışkanlığı tedavi edilmez ise maalesef uzun vadede bu sonuçla karşımıza çıkıyor. Ayrıca diş sıkma alışkanlığına bağlı olarak şu bölgelerde çok fazla eklem ağrıları, buralarda baş ağrıları ve boyun ağrıları da karşımıza çıkabiliyor. Diş sıkma çok daha geniş bir konu. Bunu belki farklı bir videoda daha uzun anlatırım size. Ama genel olarak bu 5 maddeden uzak durursak dişlerimizin sağlığını çok daha iyi korumuş olacağız. Biz dişlerimize ne kadar iyi bakarsak onlar da bizimle uzun yıllar hayatlarına devam ediyorlar. Bunu hiç unutmamak lazım. Ne verirsek onu alıyoruz gibi düşünebiliriz aslında dişlerle ilgili.